1996 yılının yaz aylarında Galatasaray yönetimi efsanevi kaptanı Fatih Terim'i teknik direktörlük koltuğuna oturtmak üzereydi. O imza atıldı ve Türk futbol tarihinin en büyük fırtınası başladı. Peki, o gün o imza hiç atılmasaydı, Fatih Terim, Galatasaray'ın kapısından içeri adımını dahi atmasaydı ve Galatasaray nasıl bir yola girerdi? Gelin önce 90'lı yılların ortasına dönelim. O dönemde Türk futbolunda büyük bir Beşiktaş hakimiyeti ve güçlü bir Fenerbahçe vardı. Galatasaray ise potansiyeli olan ama bir türlü o kırılmayı yaşayamayan bir kulüptü. Fatih Terim'in gelişi sadece bir teknik direktör değişimi değildi. Kulübün genlerine yerleşen kazanma zihniyetinin doğuşuydu. Eğer Terim gelmeseydi, Galatasaray o meşhur üst üste 4 yıl şampiyon olan kadroyu asla kuramazdı. Taffarel ve Popescu gibi dünya yıldızları ile Bülent Korkmaz gibi yerli isimlerin birleştiği o efsanevi makine hiç çalışmayabilirdi. Şimdi gelelim Türk futbol tarihinin en büyük gecesine. 2000 yılının 17 Mayıs akşamı Kopenhag'da kaldırılan UEFA Kupası. Fatih Terim olmasaydı bir Türk takımının Avrupa'nın zirvesine çıkıp kupa kaldırması belki de 10 yıllarca gecikecek veya sadece hayallerde kalacaktı. Çünkü o kupayı getiren şey sadece taktik değil, Terim'in oyuncularına yüklediği saha içinde kimseden korkmama felsefesiydi. O kupa gelmeseydi, Türk insanının Avrupa futboluna bakışı ve biz de yapabiliriz özgüveni hiçbir zaman aynı seviyeye ulaşamazdı. Peki, ezeli rekabet nasıl şekillenirdi? 2000'li yılların başından itibaren Türk futbolunu domine eden taraf muhtemelen Fenerbahçe ve Beşiktaş olurdu. Galatasaray, 90'larının sonundaki o devasa ekonomik ve sportif sıçramayı yapamayacağı için ezeli rakiplerinin gölgesinde kalabilir, Kadıköy'deki rekabette çok daha ağır yaralar alabilirdi. Bugün Galatasaray'ın müzesinde duran o yıldızların ve şampiyonluk kupalarının önemli bir kısmı belki de hiç var olmayacaktı. Sadece Galatasaray değil, milli takım bu senaryodan nasibini alırdı. 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki o mucize geri dönüşler, son dakikalarda gelen goller ve yarı final destanı, hepsi Fatih Terim'in kendine has, pes etmeyen karakterinin sahaya yansımasıydı. Terim'in olmadığı bir senaryoda Türk milli takımı uluslararası alanda bu kadar duygu dolu ve unutulmaz izler bırakamayabilirdi. Özetle Fatih Terim, Galatasaray'ın için sadece kupalar kazandıran bir hoca değil, kulübün kimliğini baştan yazan adamdı. O olmasaydı Galatasaray yine büyük bir kulüp olurdu ama Türk futbolunun Avrupa'da cesur yüzü olmakta çok zorlanırdı. Bu büyüleyici hikayeleri kaçırmamak için kanala hemen abone ol ve aramıza katıl. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.